1990'lı yıllarda terk edilmiş. O zamanki koşullar sebebiyle. Burada işte evlerin içine bakacağız bir. Burası Mardin'in Savur ilçesine bağlı Dengiza köyü. Bir diğer ismiyle Serenli. Bir zamanlar çocuk seslerinin yankılandığı bu köy, 1990'lı yıllarda bölgede yaşanan güvenlik sorunları sebebiyle boşaltılmak zorunda kaldı ve yıllarca sessizliğe gömüldü. Köye dönüşlerle hayat yeniden filizlenmeye başlasa da taş duvarlar hala geride bırakılan hayatların izlerini taşıyor. Günaydın herkese. Hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Şu anda Mardin'in Ömerli ilçesindeyim arkadaşlar ve birazdan motoru hazırlayıp, kendime de hazırlayıp artık Mardin'in köylerine doğru yolculuk yapacağız. Bugün gerçekten ilginç bir gezi olacak. Çünkü benim buraya Mardin'e gelme sebebim, özellikle bu sıcaklara rağmen gelme sebebim, Mardin'in köylerini gezmek ve o köylerin içindeki insanlarla tanışmak ve özellikle sadece bilinen yerler değil, terk edilmiş köylerini de gezip sizlerle YouTube kanalımda paylaşmak istiyorum. Bugün sizleri nereye götürüyorum? Öncelikle ondan bahsedeyim. Bugün sizlerle birlikte Savur ilçesine doğru bir yolculuk yapacağız. Normalde benim niyetim Savur'a gidip de kalmaktı ama yarınki yapacağım rotaya biraz ters düştüğü için Savur'a gideceğim. Akşam tekrar buraya gelmeye çalışacağım. Ve bugün Savur ve Savur'la birlikte farklı köyleri ziyaret edeceğiz. İlk gittiğim köy Serenli köyü. Bu köy çok ilginç bir köy arkadaşlar. Bakalım köyde hala yaşayan, yani en azından bir iki ev var diye duymuştum. Eğer denk gelirsek bu kişilerle de sohbet etmeye çalışacağım. Ve tabii ki sizden ricam, bu videoyu beğenerek kanalıma abone olarak yolculuklarıma destek olursanız çok sevinirim. Bozkur'la birlikte hayatımızın ilk deneyimlerini yaşıyor olacağız. Yani motosiklete başladığımın sanırım 2. ayındayım şu anda ve artık uzun yolculuklara da başladık. Hadi bakalım, şansımız bol olsun. Sizler de duanızı eksik etmeyin arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Hazırlandık. Telefonumu konum olarak bir ayarlayacağım. Yani işte insan yola çıktığı zaman eksiklerinin ne olduğunu fark ediyor bu arada. Yani ufak tefek ama çok önemli eksiklerim var. Ve eğer güzel bir yer bulursam da kahvaltıyı orada yapacağım arkadaşlar. Yani Mardin ya bitmiyor, bence turisti bitmiyor. Yaz kış fark etmeksizin. Yani insanın aklında kalan, hani bir daha gelsem de şuralarına da gitsem diyebileceği bir şehir bence. Mesela Ömerli ilçesine geldim kalmak için. Çünkü bir rota belirledim. Bu rotada Mardin'in köylerini geziyor olacağım ve bu köylere yakın bir orta nokta belirlemeye çalıştım. Bozkır'ı da hazırladım. Ay. Evet, ben de hazırım. Evet, artık Savur yoluna girmiş bulunmaktayız. Normalde Midyat tarafına biraz fazla ilerlemişim. Yani burası başka bir köye gidiyor diye düşündüm. Açıkçası asfalt bir yol beklemiştim ama sanıyorum yine ara köylerden Savur'a giden bir yol burası. Şimdi buradan devam ediyoruz. Bir taraftan da etrafa bakıyorum. Yani yemyeşil ağaçlar var. Yani Mardin'in sıcağını da böyle deneyimlemiş oldum. Hani bilmiyorum, bu yazın insanlar, burada yaşayan insanlar ne yapıyorlar? Hissedilen bir 50 derece olabilir. Ama itiraf edeyim, şu an çok heyecanlıyım. Çünkü bir taraftan hani bu yollar bana çok farklı geliyor. Motosikletle ilk deneyimim olduğu için şu an gittiğim her yol gerçekten çok özel. Yani böyle etrafı izleyerek gidiyorum. Belki kameradan size daha düz bir görüntü geliyor olabilir. Ama şu an benim gördüğüm manzaralar şahane. Bir de insanlar hep şunu söylüyor. Nisan ve Mayıs aylarında Mardin tarafı daha güzelmiş. Tabii her yer yemyeşil. Fakat şu anda da fena sayılmaz. Bir taraftan köylerin içine giriyorum. Yani dikkatli olmaya çalışıyorum bu girişlerde. Bir de özellikle yolda birilerine denk gelirim diye biraz yavaşlıyorum burada. Evet, farklı bir köy. Kolay gelsin.
Yolda gördüğüm herkese selam veriyorum. İşte yolda böyle çekilir. Tek başınaysanız artık yolda karşılaştığınız insanlarla sohbet etmek yolunuza renk katıyor. Şimdi şöyle bir bakıyorum. Yine böyle köy evlerinin arasından geçiyoruz. Bence burası bayağı farklı bir köy. İşte Mardin'in köyleri bile çok farklı. Eski evler çok fazla anladığım kadarıyla. Ama yolumuz uzun. Yaklaşık bir 35 dakika daha gösteriyor Savur ilçesine. Savur, Mardin'e bağlı tarihi taş evleri ve zengin doğasıyla ve Küçük Mardin ismiyle bilinen dağ yamacına kurulmuş şirin bir ilçe. İl merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunuyor ve Savur, Mardin'in en yeşil ilçelerinden bir tanesi. Aynı zamanda ilçenin ortasından Savur çayı geçiyor ve özellikle bu bölgede de çok fazla alabalık tesisi olduğunu duydum. Bu arada Savur ismi Süryanice'de Savro, yani boyun anlamına geliyor. Bir de şöyle bir yazıya denk gelmiştim. Savur'da çok fazla kavak ağaçları yetiştiriliyor. Kavak ağaçları kesilip Irak tarafına gönderiliyormuş. Yani kavak ağaçlarının ticareti de yapılıyormuş. Evet, motor da dinlensin. Ben de az bir dinleneyim. Elim fazlasıyla yorulmuş. Ve öyle bir şey ki motorun egzozundan o kadar sıcak geliyor ki anlatamam. Sağ bacağım yandı resmen. Şunu da bağlamayı unutmuşum. Bak çıkarken bağlayacaktım. Çılgınlar. Of, telefon da ısınmış. Sıkıntılı. Yani hastane gibi bir yer aradım ama bulamadım. En azından poğaça gibi yiyecek bir şey alırsam güzel olacak. A few moments later. Şu anda bu Serenli köyünün girişindeyim. 5 kilometre sonra köyü gösteriyor. Yani umarım bu gidiş yolculuğumuzda çok sıkıntı olmaz. Karşıda araçlar çalışıyorlar. Kolay gelsin. İleride. Tamamdır. Tamam. Tamamdır. Sağ ol. Adamları da durdurmadım ama durdurduğumu mu düşündüler? Bilemedim. Hadi bakalım. 4 kilometre kadar kalmış dediklerine göre. Evet, hazır mıyız? Şöyle köyü seyrede gitmek istiyorum. Yani biraz yavaş bir sürüş oldu ama çünkü bir taraftan yani köy yolları çok bozuk. Bir taraftan da çok virajlı bir yol var. Bir de hani dikkatli olman gerekiyor gerçekten. Burada ne yapıyorlar? Taş yüklüyorlar.
kameranın hafıza falan dolu. Şimdi aynamızı şöyle koyalım. Şu anda susadım gerçekten. Motor yoruldu. Şu anda Dengezi köyüne geldim. İnanılmaz duyguluyum. Güzel bir yol geldim. Çok sıcak. Yani Savur'a gittim. Bir tane pastane aradım ama Savur'da pastane yokmuş bu arada. Hani ekmek gibi bir şeyim yok. Sadece peynirim ve salamım vardı. Hadi vakit kaybetmeyelim. Evet. Kolay gelsin amca. Bu köylü müsünüz? Nerede buralıyız? Dengezi. Dengiz'e. Bir an şey düşündüm. Bu köyde kimse yaşamıyor mu diye hep paylaşılıyor. Bir aralar boş olmuş zaten. hı. Sonradan köylüler geri döndü. Köyler. Peki nereye gitmişti köylüler? Mardin'e gitmişlerdi, İzmir'e falan. Neden köylüler gitmişlerdi? Yaşa zulümden Neden dolayı boşaltıldı? He. Gel. Tamam. Kuzu var mı? var, küçükleri var yukarıda. Kaç yıldır bu köyde yaşıyorsun? İşte 10 sene buradayım. 10 Biz senede Mardin'e biliyorsun. Biz gittik. Mardin'deydik, biz buraya geldik. Mardin'den gelip buraya geldiniz. Kaç tane koyun var? 60 tane falan var. Hırrı ya. Yedi. Biz de aramıyor. Abla burası nasıl bir köy? Nasıldı köyün eskiden? Eskiden güzel. Çok insan yaşar mıydı? Ha? Millet çok burada. 150 eve yakın vardı yani eskiden. Köy bozulmasaydı şimdi yani Savur'un yarısı kadar olmuştu. Sonra gittiler. Baya bir 20 sene yakın köy boş kaldı. Sonra geri döndüler. Peki bu köyde Araplar mı, Kürt? Yok Kürt. Kürt, sadece Kürtsünüz değil mi abla? Şu anda kaç kişi yaşıyor bu köyde? Vallahi bilmem. Yani 60 ev belki var. 50-60 yani var. 50-60 ev var. Çokmuş o zaman yine de. Ha. Çoğunlukla yok. Hepsi hayvancılık işi yapıyor. Emekli olanlar geliyor. Köpek yoktur inşallah. Bütün, Vallahi var. bütün köpekler şimdi ağırdadırlar. He. Sıcak olduğu için hava Sıcakta. Hı hı. içeri giriyorlar. Sıkıntı yok. Bunlar burada serinliyorlar. Bunlar geceleyin merada kalıyorlar. Eve gelmiyorlar. Sabahları geliyorlar. Bunlar bayağı serin. Çünkü bayağı sıcak olduğu için emin olamıyorum Yok, buranın şimdi serin bir yeri var sabahları mı? serindir ama akşamları çok şey oluyor. Serin oluyor. Gündüzleri sıcak oluyor. Sıcak. Motosikletle geliyor. Bizim şurada- Bekarsın. Bekarım abla. Bekar. Hı hı. Nasıl sen tek başına geziyorsun? İşte motorum var. Motora bindim geldim. Sabah uyanıp ne yapıyorsun? Kalkıyorum işle uğraşıyorum. Hep iş mi? He. Kaçta bitiyor işin? İş akşama kadar bitmiyor. Akşama kadar. Şey bitmez ki. He valla. Sen sadece evde misin? Yaymaya gidiyor musun koyunlara? Yok. Ben Çünkü evde. Her işi Evde. yapıyor. Ev işleri sende. He. Kaç tane çocuğun var? 5 tane hepsi evli, 2 kız. Hı hı. 5 erkek 2 kız. He. Ben. Yukarıda yani geldiği zaman da evimiz şu yukarıda. Tamam, köyde 1-2 saat vaktim var. Tamam. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz Allah'a emanet. Görüşürüz, sağ olasın. Hadi kolay gelsin. Sağ ol. Hadi bay bay. Evet. Şu anda köyün yukarısına doğru ilerleyeceğim. Hatta şöyle yukarıda güzel manzaralı bir yer buluruz. Köyü seyretmek için oturacağım. Nereye çıkayım? En üstte bir tane ev var. En üstte. Tamam. Oraya gitsen köyün hepsi gözüküyor. Tamam. Bir taraf keçi. Bir taraf koyun. Görüşürüz. Yani bakın, köye gelmemle birlikte birçok şey öğrendim şu ana kadar. Çünkü bu köy yine Mardin'de hani terk edilen köyler arasında geçiyor ama yani 1900'lü yıllarda bu köy terk edildikten sonra köylü tekrar buraya dönmeye başlamış. Şu anda kahvaltı yapmadığım için sağ olsun orada ablayla sohbet ettik. Arkadaş da hemen motoru kaldırdı. Motorun anahtarını nereye koydum? İçeri koydum diye hatırlıyorum. Şimdi şu yukarıdaki evlerden yukarı doğru çıkacağım. Bir aksilik olmazsa çantamda böyle ufak tefek atıştırmalık var. Kahvaltı yapmak istiyorum öncelikle. Mardin'in geleneksel dokusunu yansıtan bir köy burası da.
Ama gerçekten hani sosyal medyadaki paylaşımlardan görüp burayı gezmek istemiştim. Ve şu anki halinde biraz daha sevindim. Niye diyecek olursanız, yani terk edilmiş bir köy beklerken tam tersine bakın şöyle bahçeli evler görüyoruz. Oh, köyün şanslısı burada. Valla bir parça ekmek varsa rica edebilirim. Gelirken bulamadım da. Çok küçük. Nereye geçeyim? Tamamdır. Teşekkürler. Şu an 50 hane var içinde. Ama köy toplam hane sayısı 400'e yakın. 400'e yakın. Aslında bu toplam evleri diyorsunuz değil mi? Evlerin Yani sayısına. toplam ev sayısı 400'e yakın ama şu an içinde yaklaşık 50 hane var. Yaşlı bilmem yani böyle işte hayvancılık işleriyle falan uğraşıyorlar. Siz hep burada mısınız yaz kış? Buradayız, evet. Kışın nasıl oluyor burası? Ama kışın soğuk. Soğuk mu? Yani, Yani yollar açık oluyor mu? evet yollar hep açıktır. Yani kışın da açıyorlar. Bir de arabası olmayan da yol üstüne iniyorlar. Oradan belediye arabası falan geliyor. Bu köyde herkes hayvancılık yapıyor anladığım kadarıyla. Valla genelde hayvancılık. Sadece Ziraat, koyun mu var? koyun, keçi bir de inek de var. İnek de var. Yani hemen hayvancılık işidir. Ziraatı azdır buranın. Diğer evlerin hepsi harabe şu anda öyle mi? Valla harabe işte yıkılmışlar. Üstleri damları hepsi yıkılmış. Yani böyle duvar olduğuna bakmayın. Üstünde hepsi yıkılmışlar. Hı hı. Peki ne zamandan beri kullanılmıyor bu evler? İşte köy 94'te göç etti. 94'te biz 2000-2002 arasında geldik. Siz de mi gitmiştiniz o zaman Biz de köyden? gittik. Yani köy göç ettiğimden beri kimse kalmadı köy içinde. İlçelere köyler dağıldılar. Yani artık kim nereye giderse. Dönmediler. İşte biz yakındık, biz döndük. Köy kalktığı zaman ben 2-3 yaşındaydım. Hatırlamıyorum yani köy nasıl bir şeydi. Büyüklerimizden duyduğumuzdan beri yani diyorlardı işte iyidir mesela herkes böyle hayvancılık işi falan. Ekmeğimiz hepsi Yok, bir parça ekmek istemiştim sadece. Ben de küçük peynir falan almıştım atıştırayım diye. Savurda da yokmuş. Kendi peynirimiz. Kendimiz yapıyoruz. Valla elinize sağlık. Burada küçük. Teşekkür ediyorum. İsminiz de sosyal medyada. Da Yılmaz. Bizim de soy ismimiz Yılmaz. Öyle mi? Kere mi ıslatıyorsunuz böyle? Evet. Ama kahvaltıda da sıcak suyla ıslatıyoruz. Ama sert bir peynir. Ne olarak geçiyor bu? O ayrıdır. O salamuradır. Bu koyun keçi karışık olduğu için bir de çok eritiyorlar. O suyu içindeki yağ biraz gidiyor. Ondan sertleşiyor. Çok kalıyor. Bunun içinde keçi sütü mü var? keçi bir de koyun. Karışık. Evet. En son burada bir gün daha. Evet. Şimdi bu köyün burayı tırmanmaya başlayacağım arkadaşlar. Koyunlar şuradan gidiyordu. Şuradan mı başlasak tırmanmaya? Yine bir gün manzara göreceğiz diye ölüyoruz. Of, çok yoruldum. Köyü görüyorsunuz. Geldiğim noktadan aşağısı böyle gözüküyor. Evler daha belirgin bir şekilde gözükmeye başladı. Birazdan drone ile çekim yaptığımda daha iyi göreceğiz. Hani şundan gerçekten 1-2 hafta önce çıksaydım daha serin bir havada rahat edebilirdim. Ama
Böyle hayırlısıymış diyelim. Burada köpekler falan var, dikkat et dediler. O yüzden şu an tam karşımda yine harabe bir ev görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu evin ne bir penceresi ne bir kapısı var. Köydeki evlerin birçoğu bu şekilde. Ablanın bu drone'a son el sallayışı. Garibim oradan düşerek ineceğinden habersiz. Arabayla ya kazası belası bir binelim. Ay dönemiyorum. Olamaz! Kadın sürüyor! Drone'um sağlam mı değil mi bilmiyorum ama iki kahraman genç. İsminiz ne sizin? Abdullah. Abdullah çok aradık değil mi? Size bir şey diyeyim mi? 40 dakika boyunca köyün girmediğim harabesi kalmadı. Hani elimde kamerayla girsem girmezdim büyük olasılıkla. Ama drone'u düşürdük diye her yeri aradık. Şıp şıp su sesi. Yani yüzümü göstermek istiyorum. Ben hayatımda hiç bu kadar yandığımı hatırlamıyorum. Heyecan ve korku karışık. Oradan oraya inerken böyle geçerken yani öyle bir yol yürüdük ki gerçekten hani bulduğuma mutluyum. Birazdan uçuracağız ve birazdan bu arkadaşlarla köyü gezmeye başlayacağız. Ama bence hani köyü hep yaşlılardan dinliyoruz ya. Şimdi köyde çocuklara denk geldiysem şanslıyız diye düşünüyorum. Köyü çocuklara sormak lazım. Yani onlar köyün içinde nasıl vakit geçiriyorlar? Ne yapıyorsunuz mesela? Çok arkadaşınız var mı? Beraber geziyoruz arkadaşlarla. Kız arkadaşım var, burada Süleyman. Başka arkadaşlarımız da var. Mesela toplanıyoruz. Arada bir ikimize yürüyüşe falan çıkıyoruz. Ikimize dallara falan tırmanıyoruz. Kaç Bazen çocuk var sizin gibi? Bizim gibi 5-10 tane var yani. 5-10 Yetiyor tane. bize. Köy toplamı çocuk olarak 20-25 kişi falan. 25 kişi. Zaten İbrahim 12-20 kişi. Peki okula nereye gidiyorsunuz? Tabii ki. Savur'a gidiyoruz. Servisle mi gidiyorsunuz? Okulu mu bıraktın? Aslında güzel bir şey. Okulu bıraktım onu anlamıyorum. Ama burada da okul var. Burası karışık. Mesela 1, 2, 3, 4 bir sınıfta. Güzel bir okul değil. Yani köyde okul var. Bütün sınıflar birlikte okuyor. İlkokul var burada. İlkokul bir tane sınıf var. Aşağıda ilk geldiğimizde bir tane park var, orası bizim. Sen oraya mı gidiyorsun? Oraya gitmesini hiç istemiyorum. Çünkü 1, 2, 3, 4'ler bir arada olduğu için bir şey Çok karışık. Ya sadece Zor öğretmen mu oturuyor. oluyor? Oturuyor, çayını alıyor. Bir de Ya da hocam sineklerden tek çıldırıyor o kadar. gösteriyor. Birazcık karışık oluyor. Peki sen o zaman 4'ten sonra Savur'a mı gideceksin? 5'e gideceğim. Savur'daki okula gideceksin değil mi? Evet. Evet arkadaşlar şimdi ten rengimi görüyorsunuz değil mi? Kıpkırmızı olduk. Abdullah ve Süleyman'la birlikte Dengiza köyünü geziyor olacağız. Peki kızlar görüşürüz. Biz şu anda köyü gezmeye başlayacağız. Ama gerçekten bugün inanılmaz bir macera yaşadık. Köyün içinde ben drone'umu düşürdüm ve yarım saat boyunca köyün içindeki bütün evlere girdik. Yani o korkuyla oradan oraya düşe düşe indim. Yani hani o kadar komikti. Şimdi işte biraz böyle köyün içinde dolaşacağız. Hani şey gibi oldu arkadaşlar. Böyle niyet ettiğim, planladığım her şey böyle biraz değişti ama iş akışta böyle bir şey. Hani gezmek böyle bir şey gerçekten. Hayat her zaman planladığın gibi gitmiyor. Hava şu anda çok sıcak. Ama Allah'tan üzerimde şu uzun kolluyla falan duruyorum. Sadece yüzüme yapabilecek bir şey kalmadı. Kızardık. Şu anda bir taraftan gençlerle köyün içine gezeceğiz. Orada buradaki köyün çocukları dedi ki büyülü ev var. Büyü evi dediler daha doğrusu. Burada işte evlerin içine bakacağız bir.
Köyde yaşayan epeyce bir insan var. Yani ben buraya gelmeden önce dediğim gibi bu köyü terk edilmiş köyler olarak görmüştüm. Ama bu köy 1990'lı yıllarda terk edilmiş. O zamanki koşullar sebebiyle. Ve sonrasında 2000 yılların başında köy halkı buraya tekrar gelmeye başlamış. Şu anda yaklaşık 50 hane varmış bu köyde. 50'den fazla diyorlar hatta. Yani güzel bir manzarası var köyün. Ve biz şu anda öğle sıcağında çıktık. Çünkü ben artık sahura geçmeye başlayacağım. Vaktimiz azalacak. Bir taraftan da bu köyü detaylı bir şekilde size göstermek istiyorum. Ve tabii sizlerden ricamız bu videoyu beğenerek ve kanala abone olarak destek olursanız çok seviniriz. Bir yarım saatimiz gerçekten şu karşıda göstereceğim evlerin içinde dolaşmakla geçti. Drone'u ben elektrik teline çarptırdım. Ama Allah'tan bulduk. İnşallah sıkıntı olmayacak. Şimdi gençler bu gittiğimiz yer neresi? Eskiden film çekilen bir yer, Büyücü filmi diye bir film çekilmişti hocam. Büyü filmi değil mi? Evet. Çekilince büyücünün evi oluyordu. Yani köylüler buraya Büyücünün Evi ismini mi verdi? Evet. Filmde de mi öyleydi? 93'te falan çekildi. Türkiye'nin ilk korku filmi olarak geçiyor bu arada o film. Film çekildikten sonra bu köy bayağı meşhur olmuş. Şimdi köyü karşıdan görüyorsunuz. Ama bak benimizin hali. Yükselmeye başlıyoruz. Kız küçüktü, nasıl ağlamamış? Bakalımız da buraya çıkabilirdiniz aslında. Burada çıkabilirden buraya. Abla buradan çıkabiliriz. Burada çıkabiliriz. Yani o taşlara vurmuyor. Çıkar da bu kadar kolay değil çıkması benim için. Bunlar 4-5 metre. Yine bu köyün içinde farklı kuyular var ve anladığım bu kuyular şu anda kullanılmıyor. Değil mi? Bazıları. Çünkü bunların ağzı açık. Evet, bunu kullanabiliyor. Yani bu su temiz olmayabilir şu anda. Genelde kuyuların üzeri taşla kapatılıyor. Baba, bizim orada bir tane çam var, tamam mı? Yani şu anda o derin, çok derin değil bu arada. Yani köylüler genelde hayvanlar düşmesin diye bu kuyuların üzerine kapatmaya çalışmışlar. Ama çocuklar diyor ki hayvanlar buraya düştüğü zaman da bizi indiriyorlar bunu almak için. Tabii onlar küçücük. Bir de o kadar hızlı hareket ediyorlar ki ve tabii onlar bu otların içinde terlikle geziyorlar. Ben ayakkabıyla bile her yerime diken battı şu anda. Onlar alışmışlar sürekli dağın üzerinde gezinmeye. Mesela misafirler falan geliyor buraya. Turistler falan. Tanısınlar diye söylüyoruz. Evet, Tanısınlar. Bize büyü çekilen ev diyorlar. Biz öyle dedik. He tamam. Yani filmin çekildiği ev orası Bir de şurada yani. da çektiler almış. Şu arkanızda da. Daha ıssız evler çünkü orası. Evet. Oradan aşağı doğru bir tekel indi böyle. Bir de şurada çektiler, şu hayvanların olduğu bölge. Hı hı. Şu anda arkadaşlar işte o büyü filminin çekildiği ev burasıymış. O yüzden böyle dışarıdan bu köye yine turist geliyormuş. Yani bugün ben de geldim. Ama tabii filmle alakalı gelmedim. Şu an çıktığımız yollar bayağı otlu bir yol, sıkıntılı bir yol. Bir de çocuklar terlikle geldiler. Hadi bakalım. Evin içine gireceğiz. Düşe düşe geliyoruz. Şu anda bir tarafta üzüm bağı görüyorsunuz. Başka çok ekili yer yok. Köyün içindeki evler bu şekilde. Ve insanlar da genelde galiba burası en tepedeki ev.
Güzel olan şu ki buraya gelmeden önce köyü ben boş bir köy olarak tahmin etmiştim. Yani buna göre gelmiştim. Ama köyde çok fazla yaşayan insanlar da var. Ve hepsi sağ olsun cana yakınlar. Dediğim gibi yani ilk başladığında çok güzel, sıcak karşılandım. Yani şu anda Serenli köyünün içindeki evlere baktığınızda bu evlerin çatısı da yok, kapısı da yok. Birçoğunun penceresi de yok. Çünkü şu anda kullanılmıyor. Şu karşıda gördüğünüz bütün evleri gezdik arkadaşlar. Şu anda evleri görüyorsunuz. Gerçekten hayatımda hiç böyle yandığımı hatırlamıyorum. Siz niye yanmadınız? Ben yanmışım. Bakın yani gençler, burası tehlikeli değil mi ama? Siz böyle sürekli gelip çıkar mısınız böyle evlerin içine? Yemek de yapıyoruz burada kendi aramızda, piknik falan. Ama şey yani hani ister istemez yukarıdaki bak çatı, o ağaç kırılmak Buranın üzere. İçinde yapmıyoruz ama korkmuyoruz yani üstüne falan çıkmaya. İşte yine. Evet. Yani şu anda burası arka plan bu şekilde. Gençlerle geldik. Açıkçası biraz da serin yani şu an dışarının sıcağındansa buradaki sıcak, serinlik daha iyi. Şöyle dikkatli bir şekilde geri kapıya doğru yöneleceğim. Köyün içinde küçükbaş hayvancılık yapılıyor arkadaşlar. Hemen hemen her evin küçük bir ağı da var. Küçük çiftlikler de var. Yani ilk girdiğim yerde de zaten çiftliği olan bir yere girmiştim. Evet. Hava biraz serinlese, biraz böyle yağmur atıştırsa çok güzel olurdu. Ama biliyoruz yağmayacak. ولا دي خلي خليفتاني تشيل قاش ما درد بوشي بدرماني لو يو هو يو يو يا خي. Bakın yine burada bir kuyu var. Yani bu kuyunun üzerine böyle bir taş düşmüş. İçinde de meyve bile çıkmış yani öyle söyleyeyim. Şöyle dikenli bir yol da değil yani dağdan iniyoruz. Dikkat edin. Bu evlerin sahibi var mı? Yani içi boş ama sahibi var öyle mi? Ve yine her evin bir tandırı var. Bana sabah ikram ettikleri o tandır ekmeğini de abla burada yapıyormuş. Ve haftalık olarak yapıyoruz dedi. Ağaçları burayı biriktirmişler. Ve hemen onların evinin arkasındaki diğer harabe evlere gideceğiz. Yani bazı evler boş, bazı evler gördüğünüz gibi penceresi dolu. Baktığımız tepe şu karşıydı. Sanıyorum oradan geldik. Gerçekten maceralı bir günün sonuna geldik. Şimdi bana Dengize köyünde dediler ki buranın yakınında bir Sürgüce köyü varmış. Ve bu köyünde çok güzel tesisleri varmış. Yani buranın da alabalık tesisleri meşhurmuş. Gerçekten çok yoruldum. Yani bugünü sanırım hayatım boyunca unutmayacağım. Köye gelmişken de buradaki tesise uğrayıp bir akşam yemeği yemek istiyorum. Yani normalde 2 saatlik bir planım vardı bu köy için. Ama işte olaylar farklı gelişti. Şu an saat 4. Ben de artık tesise gidip bir şeyler yiyeceğim. Ama bu köye çok yabancıyım. Sadece dedikleri tesisi arıyorum şu anda. Duruyor muyum? Duruyor muyum? Durayım mı? Tamam. Allah. Merhabalar, kolay gelsin. Kim kontrolümüz var hanımefendi? Tabii. Kayseri'den geliyorum. Bir saniye açalım. Kayseri neresine geliyorsun? Develi. Oralı mısın? Hı hı. Ben de Kayseri. Öyle mi?
Neresinden? Sarızlıyım da merkezde oturuyor. He. Müslüm biliyor musun? Evet duymuştum. Vereyim mi? Köye gelmiştim de burada bir tesis var dediler. Hangi tesis var? Burada çok tesis var. Vallahi hiç bilmiyorum. İsmi neydi şu köy? Gittiğimiz yer. Varsa önereceğiniz yakında ona da gidebiliriz. Bizim sürekli gittiğimiz yer vardı. Şimdi bu ana yolu takip ediyorsunuz. Köprü Tamam. geçince soldaki işte. Evet. Bu Farklı ana yolu ülkeler. takip ediyorsunuz hiç sapmadan. Hı hı. Yol böyle gidiyor böyle. Tamam. Ondan sonra köprü var, ufak bir köprü. Köprüyü geçiyorsunuz. Sağ tarafta mesire alanı var, gözüküyor. O ana yoldan devam ediyorsunuz. Yani bu taraftan gidiyorsunuz, suyu takip ediyorsunuz. Hı hı. Orada bir köprü daha çıkıyor karşınıza. Ne kadar yol çobra diyorsun ya. Yani İsmi var mı? Hiç yapmayın yani. Şimdi bu ilk gittiğinizde sağda solda balıkçılar var, onlar değil. Tamam. En sondaki Biraz daha balıkçı. Bir 10 dakika gideceğim o zaman dediğinize göre. Yani bir Var mı? şöyle 7 kilometre falan gitmeniz Sağ gerekiyor. olun. Memnun oldum. Motor kaç? 200'lük. Yormadım bu yolda ya. Çok. Genelde durmam sıkıntı da biraz. Sağ olun. Kolay gelsin size de. Galiba az önce verdikleri adres bu köprü derken. Şöyle köprüden geçiyoruz. Belli ki yeşil bir köy. Buranın ilerisinde bir sosyal tesis arıyorum şu anda. Böyle insanlar suya bile girmişler. Bakalım bu sosyal tesisin bir ismi var mı? Yani tam dedim ki şuradan döneceğim, dönemedim. Kapının önüne gelmişim ama bulamayacağım diye vazgeçiyordum ama orada memurların dediği yeri buldum. Cilin alabalık yeriymiş. Buranın güzel olduğunu söylediler. Motor ağacın oraya gölgeliğe park ettim. Başta yolu görmedim tabii ya. Niye buraya gittiysem. Şimdi artık içeri gireceğiz. Yoruldum. Çok yoruldum. Arkamı görüyor musunuz? Burası Mardin arkadaşlar ve Mardin beyaz su değil. Mardin'in bence az bilinen yerlerinden bir tanesi burası. Şimdi arka plan inanılmaz güzel. Serenli köyünün o taraftan ilerledikten sonra bir 15 dakika yol geldim buraya kadar. Ve burada işte alabalık tesisleri varmış. Yani sonuçta akşam yemeği yiyecektim. Buraya kısmet oldu. Burada bir alabalık yiyeceğim. Ama öncesinde şöyle bir çay ikram ettiler. Mardin'e geldiğimden beri ilk defa çay içiyor olabilirim bu arada. Çünkü hava o kadar sıcak, sakinleştim. Ben de sakinleştim. Çünkü bugün köydeki drone'u kaybettiğim sahneyi hiç unutamıyorum. Bu arada Mehmet Bey de ve ailesine de, Abdullah'a ve Süleyman'a da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Yani Serenlik köyü, Dengezi köyü dediğim zaman Abdullah ve Süleyman'ı unutmayacağım. Benim için güzel bir anı bıraktılar. Onlar beni gezdirdiler. Ve tabii ki böyle olması benim için daha kıymetliydi. Güzel bir anı bıraktık. Herhalde bir Abdullah'la 30 dakika boyunca şeyi aradık, yani drone'u aradık bütün evlerde, harabe evler. Zaten engebeli, otlak bir alan. Diyebilirim. Belki drone'u bulamayacaktım bile. Arkamdaki manzarayı da görüyorsunuz arkadaşlar. Yani bana böyle güzel bir yer önerdiler. Onlar tesis var dediler. Buraya gelirken memurlar da buranın ismini söyledi. Şöyle güzel balık kokusu geliyor, mangal kokusu geliyor. Artık gerçekten hem acıktım, hem yoruldum, hem de düşünceliyim. Çünkü yol gerçekten planladığımın dışında farklı ilerliyor. Evet güzel, her anın tadını çıkarmaya çalışıyorum. Ama işte o drone'u bulamasaydık ne yapardım bilemiyorum. Şöyle bir sesin içinde. Evet, yemeğimiz geldi arkadaşlar. Balık güzel pişmiş bu arada. Yani şöyle görüyorsunuz. Balık var. Çok lezzetli kokuyor. Yanında soğan, salata, şalgam ve ekmek getirmişler. Çok iyi.
Balın tadı çok iyi bu arada. Ama Kürtçesi Cilin'dir. Eski ismi yani. Yenisi yadan Çınar ünlüdür. Burası Cilin çayı olarak aslında normalde Mardin tarafından geliyor bize bu çay. Şeyhan çayı diye geçiyor burası. Onun için abi burası bölge bize ait. Yani Cilin'e aittir. Çınar ünlüne aittir. Burası Savur'a mı bağlı? Savur'a bağlıyız. Savur ilçesine bağlı Cilin çayı. Şu anda bize Savur 25 kilometre uzaktır. Bismillah 40 kilometre. Vallahi ablacığım yani bizim yerim hem dinlemek için hem serinlemek için yemek olarak ben tavsiye ederim yani. Sezon ne zaman başlıyor abi? Sezon burada 1 Mayıs'tan başlıyor. Ekim sonuna kadar da gidiyor. Kışında burada açık olsan yola yakınsın zaten. Yine gider yani. Burada devamlı 4 mevsim yani. Ama bir sezonluk çalışıyoruz. Başka işlerimiz de olduğu için devamlı burada yani sabit kalamayız. Toplam böyle kaç tahtın var? 15 tane var. 15 tane yani Evet. acayip de güzel gözüküyor manzara arkadaşlar. Hani dışarıdaki sıcağın üzerine böyle bir yere geleceğimi hayal etmemiştim. Bütün eş, dost, arkadaşlar bu tarafa yolu düşen herkese yani beklerim. Yani yemek önemli değildir. Çayım kahvemi de içebilirler. Bir köyün ismi neydi? Sürünlü köyü. Yok, Çınarönü köyü. Ha, burası Çınarönü. Kürtçe ismi de Cilin'dir. Tamam, Cilin. Biz Cilinliyiz yani. He, doğru, Evet. Cilin. Şu anda burası şöyle Şu anda devam burası ediyor yani sanıyorum. idealdir. Kafa dinlemek için, yemek yemek için, çay içmek, kahve. En güzeldir. Tavsiye ederim herkese. Kaç çeşit Herkes- yemek yapıyorsunuz? Burada bir saç tava yapıyoruz, kanat yapıyoruz, tavuk şiş yapıyoruz, balık yapıyoruz. Şöyle balıkları da size göstereyim. O balıklar orada. Aslında olayımız burada balıktır ama tavuk bulunduruyoruz. Alternatif olsun. Kimisi sevmiyor. Ya veya çocuklar kılçık olduğu için ondan dolayı biraz şey oluyorlar. Oo, balıklar buradalar. Evet. Balıklarımız da burada. Her şeyi burada taze yaparız. Yani bizde yani öyle eski bayat mal ben kullanmam yani. Şöyle ben aşağıda göstermek istiyorum. Bakın şöyle bir masası var. Aşağıda böyle ayaklarınızı suya sokabileceğiniz güzel tahtlar da var. Ve balık da gerçekten lezzetli bu Çayınız arada. da geldi bu ara. Devam edersiniz. Tamamdır. Evet. Gece bu tarafta kalırsan gelip burada kalabilirsin ha. O vallahi kamp yapması güzelmiş. İzin veriyor musun kamp yapanlara? Ben herkese vermiyor sana. Güvenli olduğu için zaten söylüyorum. Evet, suyun oradan geçerek şuradaki tahtların oraya tarafa gidiyoruz arkadaşlar. Yavaş yavaş gelen sayısı artmaya başlıyor. Evet arkadaşlar, bakın burada balığımızı yedik. Keyifli bir yemekti benim için. 400 lira ödedim. Yani tercihinize göre burada çok alabalık tesisi var. Manzarası güzeldi. Yani çok fazla kimse olmadığı için keyifliydi. Bu kadar güzel bir yol görmemiştim. Yolun güzelliğine bakar mısınız? Bence yol şahane. Yemyeşil bir yoldan serinleyerek gidiyorum adeta. Güzel. Burada tesisler var. İlginç bir şeyler var. Hadi bakalım. Yaptı yorulmuş belli ki.